Evet arkadaşlar, seyahatler bitti. Türkiye'ye döndüm. Burada size bir söz vermiştim. Demiştim ki bilgilendirme yapacağım. Ne bilgilendirmesi? İşte daha önce yaptığım seyahatlerde fiyatlar, banka komisyonları, kredi kartı komisyonları, yemekler, kalite, doğal güzellik, uçak bileti, vizeler, ülke içindeki ulaşım. Bunlardan bahsedecektim size. Öncelikle arkadaşlar uçak bileti en uygun Asya. Özellikle Bangkok, Bali, işte Denpasar, Kuala Lumpur, yani merkez noktalara en uygun uçak bileti Indigo. Bu Hindistan menşeli bir havayolu firması. Uçaklar kaliteli olmasına rağmen bu havayolu firmasının yolcular sıkıntılı ve maalesef ikram yok. Bunu nereden öğrendim? Bunu orada karşılaştım, tanıştığım bir arkadaşımdan öğrendim. Yani birebir kendim Indigo kullanmadım ama onların söylediğinden aktarıyorum size. Yine Ekim ayında ben 2024'te bu ülkelere gittim. Ekim 2024'te arkadaşlar 7.500 lira ile 25.000 lira arası ekonomi bileti bulabiliyorsunuz. Uçak bileti bulabiliyorsunuz. Ben bir sözüm ona uyanıklık yaptım. Aslında iyi de oldu. Bangkok'a ben Etihad Hava Yolları ile uçtum. Etihad Hava Yolları ile uçarken yaptığım araştırmalarda baktım ki eğer sadece kabin bavuluyla yani kabin valiziyle giderseniz uygun fiyatlı. Ama kargo valizi eklerseniz uçuşunuza fiyat birden artıyor. Örnek vereyim, ben 7-8 kilogramlık bir kabin bavuluyla uçtum 9.700 liraya. Düşünün, Ankara, İstanbul, Dubai, Abu Dhabi, Abu Dhabi'den Bangkok. 9.700 liraya uçtum. Eğer buna bir de kargo valizi eklerseniz fiyat bir anda 15-16 bin liralara çıkıyor. Hatta ben 9.700 liraya aldım biletin yanında bir de sağlık sigortası yaptırdım. Toplamda diğer masraflarla birlikte 10.800 liraya bir bilet aldım. Abu Dhabi aktarmalarında arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Ben bayağı bir araştırma yaptım ama gördüğüm kadarıyla 8 saate kadar olan aktarmalı uçuşlarda, yani Abu Dhabi aktarmalı uçuşlarda eğer aktarma süreniz 8 saatten düşükse herhangi bir vize, yani transit vize almanıza gerek yok. Bunu da zaten bizzat kendim yaşadım, test ettim. Onun dışında arkadaşlar vizeler çok önemli. Bir kere Tayland en kolay giriş yapılan ülkelerden bir tanesi. Tayland'da ben elimi kolumu sallayarak girdim. Bana herhangi bir form doldurtmadılar, herhangi bir ücret almadılar ve yaklaşık 2 aya kadar bir vize verdiler. Yalnız Bali'ye girerken ve özellikle Bali ve Singapur'a girerken bir sağlık formu havalimanında doldurmanız gerekiyor. Bu sağlık formu arkadaşlar Bali'de size önünüze koymuşlar birkaç tane laptop ya da işte bilgisayar. Bu bilgisayarlardan kendi siteleri var. O sitelerden sağlık beyanında bulunuyorsunuz. O formu dolduruyorsunuz. O formu doldurduktan sonra bir sıraya giriyorsunuz. Bu sıra sizin Bali'de özellikle $35 ödeyerek Bali'ye giriş hakkınızı sağlıyor. Bali'de 2 ay arkadaşlar vizesiz kalabiliyorsunuz. Daha doğrusu bu $35 aldığınız vizeyle 2 ay kalabiliyorsunuz. Singapur'da ise yine aynı şekilde bir sağlık beyan formu var. Bu formu dolduruyorsunuz. Ama ben size şöyle bir şey yaşadım ben Singapur'a girerken. Singapur'a girerken kendi telefonumdan doldurmaya çalıştım. Orada bir kare kod var. Kare kodu okuttuğunuzda size bir web sitesinden sayfa açılıyor. O sayfadaki soruları dolduruyorsunuz, yanıtlıyorsunuz. O formu doldurduktan sonra gönderiyorsunuz. Ama ben kendi telefonumda bunu yapamadım. Hatta oradan görevliyi çağırdım. Kendi görevlisi, Singapur görevlisi, yani Singapur'daki havalimanındaki görevli 3 defa denemesine rağmen başaramadık. Daha sonra onların koymuş olduğu orada bir takım yine dediğim gibi laptoplar, o laptoplara girerek görevli benim adıma doldurdu. İkinci doldurmada geçtik. Biraz zaman aldı ama sonuçta sıkıntı yok. Formu doldurduktan sonra yine ben genelde kapılarda şeye giriyorum arkadaşlar. Bu elektronik vize, yani
Direkt pasaportunuzu okutuyorsunuz. Pasaportunuzu okuttuktan sonra sizin yüzünüzü ve parmak izinizi okuyarak geçiş hakkı veriyor. Buralar çok rahat kullanabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi Tayland ve Singapur'a herhangi bir ödeme yok. Tayland size 2 ay, Singapur size 3 aylık vize veriyor. Bali'de ise 2 aylık vize veriyor ama $35 karşılığında veriyor bunu. Arkadaşlar dönüş uçak biletimi ise ben Singapur aktarmalı aldım. Denpasar yani Bali Havalimanı'ndan Singapur Havalimanı'na uçtum. Changi Singapur Havalimanı'na uçtum. Singapur Havalimanı'ndan ben güzel 14.000 liraya bir 14.000 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam bir Türk Hava Yolları direkt İstanbul uçuşu buldum. Orada da şöyle güzel bir şey yaşadım. Ben biraz gezerim falan dedim ama gezdikçe de sonuçta biraz geç bir saate almıştım uçak biletini. Yani Singapur'da bekleme sürem çok fazlaydı. Onda da erken bir uçuşa değiştirdim uçuşumu. Herhangi bir ücret ödemeden. Yaklaşık hatta 6 saatlik erkene çektim. Ki bu normalde yapılmayan bir şey. İstanbul'a uçtum. İstanbul'dan da yine uçuşum normalde geç bir saat olmasına rağmen İstanbul-Ankara uçuşum. Onu da geri 4 saat erkene aldırarak daha erken bir tarihte geldim Türkiye'ye, Ankara'ya. Arkadaşlar burada önemli olan şeylerden bir tanesi Singapur'a girerken Singapur Havalimanı'ndaki polis görevlileri yani gümrük görevlileri bavulunuzda herhangi bir sigara, elektronik sigara, sakız görürse arkadaşlar buna müsaade etmeyin. Bunu da gizlice sokmaya çalışırsanız o çok da büyük bir suç ve büyük bir ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. Para cezaları çok yüksek. Hatta öğrendiğim kadarıyla bazı suçların cezası idama kadar gidebiliyor. Ki bu çok büyük suçlar, işlenen suçlar. Yanımda işte ben maalesef sigara kullanıyorum. Sigaramı, elektronik sigaramı aldılar. İçeri girden dedim ya ben kullanıyorum bunu ne yapmam lazım? İçeriden alırsınız yani ülkemizden alırsınız dediler ama şöyle bir durum var. Maalesef Singapur'da arkadaşlar sigara aşırı pahalı. Bir kutu sigaraya ben 450 lira verdim. Çok pahalıydı. Haberiniz olsun. Arkadaşlar Singapur'da fiyatlar normal. Bizim ülkemize göre daha uygun. Ki gittiğim bu ülkeler için en pahalı ülke Singapur'du. Mesela bir örnek vereyim. Burger King'de bir menü yedim. Türk parasıyla 270 lira verdim. Bakın 2024 tarih. Gayet de uygun fiyatlıydı. Artı Singapur Changi Havaalanı arkadaşlar müthiş. Şimdi Changi Havalimanı videomu mutlaka izleyin. Havalimanı başlı başına gerçekten bir gün gezilebilecek bir yer. 3 terminalden oluşuyor. Terminal arası ulaşım Skytrain'le gerçekleşiyor. Skytrain'e herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ve terminal arası geçiş yapıyorsunuz. Türk Hava Yolları terminali yani Türk Hava Yolları'nın kullandığı Terminal 1 arkadaşlar. Terminal 1'in şöyle güzel bir yanı var. Terminal 1'in hemen karşısında, girişinin karşısında ki Türk Hava Yolları'nın kullandığı Terminal 1'in giriş kapısı da 4 numaralı kapı. 4 numaralı kapıdan girdiğinizde direkt karşınızda ya da 3 ya da 4'ten girseniz de olur. Tamamen karşınızda hemen Türk Hava Yolları kontarlarını görüyorsunuz. Dediğim gibi bir avantajı daha var Terminal 1'in. Terminal 1'in tamamen girişinin karşısında hemen karşısında bu Changi Havalimanı'nın çok müthiş olan o şelale ve ormanın içeren bir alışveriş merkezi var. Bu AVM'ye girdiğinizde zaten hayran kalıyorsunuz arkadaşlar. Yok olmayan marka ben daha görmedim. Saatlerce gezdim. Videoyu mutlaka izleyin. Videoda her şey gözüküyor. Artı o şelale, o orman yani düşün bir havalimanının içinde size mükemmel bir an yaşatıyorlar. O çok güzel. Videoyu sakın kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle Tayland. Ben Bangkok'a uçtum. Bangkok'ta yaklaşık bir hafta kaldım. Bangkok, insanlar hep YouTuber arkadaşlar şunu söylüyor. Yani 3 gün yeter falan diyor ama Bangkok gerçekten çok büyük bir şehir. Tam İstanbul kadar olmasa da büyük bir şehir. Gelişmiş bir ülke Tayland. Bangkok'a gittiğinizde inanın bana bu kadar ben gökdeleni bir arada nadir ülkelerde gördüm diyebilirim.
Ayrıca doğal güzellikleri de var arkadaşlar. Gezmeniz gereken yerler var. Bir de bana hep yorumlarda şey demişler. Ya hep AVM gezmişsin. Arkadaşlar Tayland'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi MBK Center. MBK Center gerçekten dünyadaki tüm fake ürünlerin toplandığı ve bunlar da kalite ama gerçekten güzel kalite ürünler var. Çok uygun fiyata alabileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi. MBK Center ile ilgili ve Siam Center ile ilgili. Siam Center'da MBK Center'ın karşısında bir alışveriş merkezi. Dediğim gibi Tayland AVM'ler ülkesi arkadaşlar. Ben Türkiye AVM ülkesi diyordum da Tayland'da geri kalmaz bu konuda. Yarışabilir. Siam Center'ın özelliği arkadaşlar orijinal ürünlerin satıldığı, MBK Center'ın ise fake ürünlerin daha ziyade çok satıldığı bir alışveriş merkezi. O yüzden buralarda gerçekten çok uzun süreli çekimler yaptım ki bunu çok merak eden insanlar var. Ayrıca Tayland gittiğim ülkeler arasında arkadaşlar en ucuz olanıydı. Emin olun Tayland'da şaşırıyorsunuz fiyatlara. Kendinizi çok zengin hissediyorsunuz. Bu bir gerçek. Nereye girerseniz girin çok rahat giriyorsunuz. Çünkü size çıkartabilecekleri hesap çok yüksek değil. Örnek veriyorum. Bu arada masaj arkadaşlar hem Tayland'da hem Bali'de yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Ben hemen hemen her gün ayak masajı yaptırdım. Hem Tayland'da hem Bali'de de birer kere vücut masajı yaptırdım. İşi çok iyi biliyorlar. Yani masajın gerçekten ana vatanı Tayland ve Bali diyebilirim. Zaten Tay masajıyla Bali masajı çok meşhur dünyada biliyorsunuz. Şimdi normalde ayak masajını, 1 saatlik ayak masajını arkadaşlar Tayland'da 200 baht yaptırıyorsunuz. Ama ben böyle daha güzel yerler buldum. Daha lüks, daha elit, daha temiz, daha sıhhi yerler buldum. Buralarda 300 bahta 1 saatlik ayak masajı yaptırıyordum. Hatta size fiyat konusunda şöyle söyleyebilirim. Hemen hemen yemek, giyecek, yapacağınız alışverişler hepsi Türkiye'deki fiyatların yaklaşık 1/3 kadar arkadaşlar. Net söyleyebilirim bunu. Örnek veriyorum street food'larda yemek yediğiniz zaman Tayland'da 80 ila 100 baht arası bir rakam ödüyorsunuz. Bu da Türk lirası karşılığı işte Ekim kuruna göre neredeyse birebir aynıydı Türk lirası ve Tayland bahtı. Yani 80 liraya 100 liraya arkadaşlar güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz street food'larda. Fast food'larda ise Tayland Türkiye'ye göre ucuz ama mesela Bali'ye göre biraz daha pahalıydı. Mesela McDonald's ben bir kere yedim. Big Mac menü yedim ve yaklaşık 320 lira para ödedim. Türkiye'yle hemen hemen aynı. Singapur'da ise Singapur'da ise bir Burger King menü yedim ve 270 lira. Türk lirası karşı 270 lira ödedim. Fiyatlar uygundu. Bali'de ise arkadaşlar McDonald's fiyatları, yani fast food fiyatları çok daha uygun. Size bu konuda bir örnek vereyim. Bali'de bir Big Mac hem de double menü, yani Big Mac menünün bir üstü double menü. Yanında menü dediğim için yanında içeceği artı yanında içeceği, patatesi vesairesi toplam 65 rupi, 68 rupi arasında değişiyor. Yani 65 rupi civarında. Bu da yaklaşık işte 150 lira falan yapıyor Türk parası. Gayet uygun arkadaşlar ve aldığınız menü gerçekten doyurucu. Bunu sırf denemek amaçlı aldım ben. Bir de insanlar street food'lardan sürekli biz hani gittiğimiz zaman hemen hemen hep street food denediğimiz için çünkü bize yabancı, değişik geliyor. O tadları denemek istiyoruz. Ama arada bir bazen Türk restoranı aradık. Türk restoranlarına girdim. Türk restoranlarında yemek yedim. Bazen işte McDonald's ya da işte bu tip fast food ürünlerinden yedim. Çünkü sürekli deniz ürünü yediğiniz zaman diğer ürünleri de özlüyorsunuz arkadaşlar. MBK Center sokak satıcıları, Tayland'dan bahsediyorum. MBK Center sokak satıcıları ve sokak mağazaları tamamı fake. Ama birinci kalite ve ikinci kalite ürünler var. İşte aynı örnek vereyim. İşte genelde en çok tutulan, en çok aranan, insanların en çok alışveriş yaptığı şey spor ayakkabılar. Spor ayakkabılarından örnek vereyim size. İşte Nike, birinci kalite bir Nike, fake Nike yani Nike ürününün fake ürünü. Yaklaşık ortalama 2000-2500 lira civarındaki inanın bana o fake ürünleri görseniz orijinalinden ayrı rahattı. Bunu sakın yanlış anlamayın.
Reklam değil. Ayrıca orijinalinin hemen hemen yarı fiyatına çok kaliteli birinci kalite fake ürünü alabiliyorsunuz. Mesela ben İstanbul Havalimanı videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir video hazırladım. Konuşma yok. Sadece havalimanının görseli var, videosu var. Ama gerçekten çok güzel bir havalimanımız var arkadaşlar. Gurur duydum. Ben ilk defa kullandım İstanbul Havalimanı'nı. Çok büyük, aradığınız her şey var. Bir havalimanında ihtiyacınız olan hemen hemen her şeyi koymuşlar arkadaşlar. İstanbul Havalimanı'nda yine ayakkabıya bakmıştım. İşte ismi çok önemli değil. Ayakkabının denedim, baktım, inceledim. Aynı ürün İstanbul Havalimanı'nda 5.800 liraydı. O ayakkabıyı Tayland'da arkadaşlar, emin olun, hem de orijinal, birebir aynısı. Yani orijinal, fake değil. 1980 bahta gördüm. Gerçekten fiyat çok farklı. 5.800, 1980 baht. Singapur'da ise aynı ayakkabı, yine orijinal, 2.900 TL'ye gördüm. Arkadaşlar, Tayland'da en güzel şeylerden birisi de ulaşım. Yani ülke içindeki, şehir içindeki, Bangkok'taki şehir içindeki ulaşım. Hatta daha doğrusu Tayland'daki ulaşım. Çok rahat, çok alternatif var. Bir kere metro kullanabiliyorsunuz. En önemli özelliklerinden bir tanesi SkyTrain diye bir trenleri var. Onu kullanabiliyorsunuz. Havadan giden metro diyelim. Çok az bir şey pahalı SkyTrain. Ona dikkatimi çekti. Mesela ben Sukhumvit bölgesinde kalmıştım Bangkok'ta. Güzel bir muhit. Gerçekten zengin bir muhit. Elit insanların yaşadığı, villaların olduğu güzel bir muhitte kaldım. Sukhumvit bölgesinden Mebeka Center'a SkyTrain'le ortalama 60-65 baht civarında tutuyordu. Şimdi tam hatırlamıyorum ama 60-65 baht civarındaydı. Biraz pahalı. Türkiye'de ulaşım o konuda biraz daha uygun. Ayrıca arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. İşte Bolt uygulaması, Grab uygulaması, Gojek uygulaması. Grab ile Bolt Tayland'da çok yaygın. Hatta Grab'den yemek siparişi falan da verebiliyorsunuz. Size bir örnek vereyim. Grab'le kaldığım Pattaya'daydı yanlış hatırlamıyorum. Pattaya'da kaldığım otelden Pattaya Havalimanı'na, ki baktığımda 65 kilometre gözüküyordu. Ki 65 kilometre. Bir Grab çağırdım. Grab'e ödediğim rakama inanamadım arkadaşlar. 65 kilometre yol 190 baht tuttu. Çok uygun. Hatta Grab'i kullanan şoför ayrıca bir 20 küsur baht da ana yol ücreti falan ödedi. Bu rakam 190 bahtın içinde arkadaşlar. Siz başka bir para ödemiyorsunuz. Düşünün, 65 kilometre yol gidiyorsunuz. Ödediğiniz, Grab'den çağırdığınız taksiye ödediğiniz rakam 190 lira. Çok özür dilerim, 190 baht. Arkadaşlar ayrıca banka komisyonları önemli bir konu. Şimdi Tayland o konuda benden kötü puan aldı diyebilirim. Tayland'da arkadaşlar banka komisyonları aşırı pahalı. Yani nakit çekim yapacaksınız, hesabınızdan para çekeceksiniz bir ATM'den. Müthiş komisyon alıyor. Yani yüksek komisyon alıyor. Şöyle söyleyebilirim, 10.000 liraya yaklaşık 1000-1200 lira civarında, ki 1000 lira civarında bir rakam oluyor. Çok yüksek rakam arkadaşlar. Ayrıca kredi kartı harcamalarında da komisyon çok yüksek, onu bilin. Tayland'da kredi kartı kullanmamaya, yanınıza aldığınız dövizi bozdurduktan sonra bir change office'te mümkün olduğu kadar Tayland'da kullanmaya dikkat edin. Bali'de çünkü çok rahatsınız bu konuda. Bali'de ise işler tamamen ters ve Singapur'da aynı şekilde arkadaşlar. Bali ve Singapur'da ise komisyon yok. Hem orada para çekmedim ama, Bali'de para çektim. Bali'de de arkadaşlar ATM'ler maksimum verdi, yani bir çekimde maksimum verdiği rakam 1 milyon rupi. Şimdi rupi çok değersiz bir para olduğu için 1 milyon rupi dediğinde çok büyük bir para olarak düşünmeyin. 1 milyon rupi yaklaşık işte 2200 lira falan yapıyor. Size maksimum 1 milyon rupi veriyor tek çekimde. 1 milyon rupiyi aldı arkadaşlar. Komisyon 48 TL. Çok özür dilerim, 49 TL. Yani çok az bir komisyon oluyor. O konuda Bali ve Singapur çok iyi. Ayrıca
Bali ve Singapur'da yaptığınız kredi kartı harcamalarında herhangi bir komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla Bali ve Singapur'da çok rahat bir şekilde kredi kartıyla harcama yapabilirsiniz. Gönlünüz rahat olsun. Tabii bu benim 2024'te yaşadığım tecrübeler arkadaşlar. Değişir değişmez bilemem.